Kapıdan çıktığım gibi çöp kamyonu geldi ya. Tam arkamdan. Quando la disperazione e lo sconforto. Bugün 3 Haziran. Niye Türkçe'ye döndü bilmiyorum. Bu sabah öyleymiş. Posso cambiare quando voglio. Evet, sanırım aklımda olan şeyin bağlantısı bayağı geçmişe dayanıyor diye böyle oldu. Dün ayın birinde çektiğim videonun üzerinden geçiyordum. O sırada kendi kendime şey düşündüm. İşte sabah şeyden bahsetmişim. 1 Haziran yaz geldi. Bir kere yazın Haziran'dan itibaren başladığını bana düşündüren şey bundan 20, neredeyse 25 yıl önce öğrendiğim bir bilgi. 90'ların ortasında Türkiye'de 4 mevsim oldukça düzenli bir şekilde yaşanıyordu diye varsayarak bize öğrettikleri her mevsimin yaklaşık 3'er aydan oluşması. Sonra aynen aklıma geldi, acaba hala aynı şekilde değerlendirebilir miyiz? Çünkü hani, mevsim geçişleri oldukça blurry olmaya başladı. Ne zaman hava sıcak oluyor, ne zaman kış geliyor. Yani en azından kış ayları bayağı bir ılıman geçiyor, sonra bir anda burada mesela geçtiğimiz sene ne olduğunu anlamadık. Hiç kış gibi değildi. Çok nadir mont giymiş olduk. Sonra işte bahar aylarında daha çok şey oldu, böyle birazcık soğuk oldu. Bahar civarı hava ılınmaya başlayacak diye düşündükleri noktada hiçbir şekilde ılınmadı falan derken. Kısmet yani, bilmiyorum. Sizlere nasıl öğretildi? Nasıl değerlendiriyorsunuz mevsimleri bu noktada? Kamyondan kurtulduk ama şimdi ne fark eder? Burada rüzgar var. Birazdan da dükkana giriyoruz. Can böyle şey. Bir de bugün özellikle erken çıktım. Araya bir gün tatil girdiği için normalde ertesi günü hazırlayıp bıraktığım bir kremayı yapmamıştım. Dedim son saniyede koşturmak yerine gideyim 5 dakika önce gireyim, değiştireyim üstüme hemen. Onu hazırlayayım önceden. Neden olmasın? Selen'in özüne dönüş. Bu arada videoların altyazısı var diyorum ama video üzerinde beliren bir şey değil o. Özellikle gidip ayarlardan açmanız gerekiyor. Hepsi aşağıda girili. Çöp kamyonları sağ olsun hiçbir şekilde giremediğim muhabbet, esas bahsetmek istediğim şeydi. Dün işte izinliydik. Cumhuriyet Bayramı'ydı vesaire. Bayrama dair hiçbir şey görmedik. Ama şey fırsatı oldu. Birinde 1 Haziran'da Kafe Sake açıldı. Ve biz de onlara gittik, bir bakalım ne yapıyorlarmış, ne ediyorlarmış diye. Kuyruğunda bekledik. Daha açıldığı 2. günden itibaren önünde kuyruk var. İnanılmaz pahalı. Yani bu şehir için felaket fiyatlar. Normalde herhangi bir şey, yani 3,5-4 liraya aldıkları boyutta bir tatlıya yaklaşık 10 euro verecekler. Ve hani 3-4 euroya çok rahatlıkla şikayet ederlerken bakalım 10 euro verdikleri şeye neler diyecekler. Çok merak ediyorum. Ve özellikle herkesin ağzında olan bir şey problemi vardı. İşte Avusturya'nın sahili aslında çok kuru. Biz sizin yaptıklarınızı çok beğeniyoruz. Çünkü biz romlu suyu basıyoruz içine kekin. İşte ağızda dağılıyor bilmem ne, çok hoş oluyor. Ama yani yedikleri tam olarak yapılması gereken kek değil, bildiğin ıslak. Arasında olması gerekenden en az 3 kat daha fazla kayısı reçeli olan bir şey. Hiç hani isimler bayağı çakışacak bu konuda. Yıllarca bu insanların yedikleri şeyle orijinal ve 3 katı fiyatla satılan şey. Bakalım, çok merak ediyorum. Daha ilk yorumlardan yaklaşık 3,5-4 puanı var. Eğer özellikle turistler gelirse tabii ki çok memnun kalırlar diye düşünüyorum ama lokaller bayağı olay çıkaracak bence. Evet, bir de şöyle bir şey var. Biliyorum adını çok garip söylüyorum ama bizim köyde böyle söylüyorlar. Adı Sacher. Avusturyalı değilim. Avusturya'da vakit geçirmedim. Avusturya'ya gidip Sacher yediğim zaman bile İtalyan fikriyle gitmiş oldum. O yüzden geçmiş olsun. Adı Sacher benim için.